Hayatını gerçekten değiştiren şey, büyük kararlar değildir. Çoğu insan bir gün uyanıp her şeyi değiştireceğini düşünür. Yeni bir başlangıç yapacağını, daha disiplinli olacağını, artık korkularını geride bırakacağını söyler. Fakat birkaç gün sonra aynı düşünceler, aynı alışkanlıklar ve aynı hayatı geri gelir. Peki neden? Çünkü kaderimizi değiştiren şey, hayatımız boyunca verdiğimiz birkaç büyük karar değil, her gün tekrar ettiğimiz küçük alışkanlıklardır. Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle yazmıştı: "Hayatın tekrar tekrar yaptığın şeylerin toplamıdır." İşte Stoacılar bunu herkesten daha iyi anlamıştı. Onlar mutluluğu şansa bırakmadılar. Motivasyona güvenmediler. Başkalarının onları anlamasını beklemediler. Onlar yalnızca karakterlerini şekillendiren alışkanlıklar geliştirdiler. Ve yüzyıllar geçmesine rağmen isimleri hala hatırlanıyor. Bugün bu videoda hayatını sessizce ama kökten değiştirebilecek 9 Stoacı alışkanlığı birlikte keşfedeceğiz. Bu alışkanlıklar sana sadece daha disiplinli olmayı öğretmeyecek. Aynı zamanda zihnini gereksiz düşüncelerden nasıl koruyacağını, insanların sözlerinden neden etkilenmemen gerektiğini, duygularını bastırmadan nasıl kontrol edeceğini, zor zamanlarda nasıl güçlü kalacağını ve en önemlisi, kendi iç huzurunu dış dünyadan bağımsız hale nasıl getireceğini öğreneceksin. Videonun ilerleyen bölümlerinde sana 2 kısa ama etkileyici hikaye anlatacağım. Bu hikayeler, Stoacı felsefenin yalnızca kitaplarda kalan düşünceler olmadığını, gerçek hayatta insanları nasıl dönüştürdüğünü gösterecek. İlk başta bazı alışkanlıklar sana çok basit gelebilir. Fakat unutma, en büyük değişimler çoğu insanın önemsemediği küçük davranışlarla başlar. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeni özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü son alışkanlık, Stoacıların zihinsel dayanıklılığının temelini oluşturan ve çoğu insanın hayatı boyunca hiç uygulamadığı bir prensip olacak. Belki de yıllardır aradığın iç huzurun anahtarı tam da orada saklıdır. Eğer zihnini güçlendirmek, daha sakin bir insan olmak ve hayatını gerçekten değiştirmek istiyorsan, derin bir nefes al. Dikkatini tamamen bu ana ver. Ve şimdi, hazırsan başlıyoruz. Hayatını değiştirecek ilk Stoacı alışkanlık, düşündüğünden çok daha basittir. Her gün enerjini yalnızca kontrol edebildiğin şeylere vermek. Çoğu insan, gününün büyük bölümünü değiştiremeyeceği şeyler için harcar. Başkalarının ne düşündüğü, ekonominin nasıl olduğu, geçmişte yaşananlar, yarın ne olacağı, sosyal medyada kimlerin daha başarılı olduğu, bunların hiçbiri senin kontrolünde değildir. Fakat yine de zihnimizin büyük kısmını bunlarla doldururuz. Sonra da neden sürekli yorgun hissettiğimizi merak ederiz. Epiktetos'un en önemli öğretilerinden biri şuydu: kontrol edebileceğin şeylere odaklan, geri kalanını kabul et. İlk bakışta basit görünen bu düşünce, aslında hayatın yönünü değiştirebilir. Çünkü insan, enerjisini doğru yere harcadığında, zihni hafiflemeye başlar. Bugünden itibaren kendine küçük bir soru sor. Bu durum gerçekten benim kontrolümde mi? Eğer cevabın hayırsa, onu zihninde taşımayı bırak. Bu seni umursamaz biri yapmaz. Tam tersine seni daha güçlü biri yapar. Çünkü artık savaşman gereken cepheyi seçmiş olursun. Ve Stoacılar rastgele savaşmazdı. Onlar yalnızca kazanabilecekleri savaşlara girerdi. Hayatını değiştirecek ilk Stoacı alışkanlık, düşündüğünden çok daha basittir. Her gün enerjini yalnızca kontrol edebildiğin şeylere vermek.
Çoğu insan gününün büyük bölümünü değiştiremeyeceği şeyler için harcar. Başkalarının ne düşündüğü, ekonominin nasıl olduğu, geçmişte yaşananlar, yarın ne olacağı, sosyal medyada kimlerin daha başarılı olduğu, bunların hiçbiri senin kontrolünde değildir. Fakat yine de zihnimizin büyük kısmını bunlarla doldururuz. Sonra da neden sürekli yorgun hissettiğimizi merak ederiz. Epiktetos'un en önemli öğretilerinden biri şuydu: kontrol edebileceğin şeylere odaklan, geri kalanını kabul et. İlk bakışta basit görünen bu düşünce, aslında hayatın yönünü değiştirebilir. Çünkü insan, enerjisini doğru yere harcadığında zihni hafiflemeye başlar. Bugünden itibaren kendine küçük bir soru sor. Bu durum gerçekten benim kontrolümde mi? Eğer cevabın hayırsa, onu zihninde taşımayı bırak. Bu seni umursamaz biri yapmaz. Tam tersine seni daha güçlü biri yapar. Çünkü artık savaşman gereken cepheyi seçmiş olursun. Ve Stoacılar rastgele savaşmazdı. Onlar yalnızca kazanabilecekleri savaşlara girerdi. Rivayete göre genç bir adam, yaşlı bir Stoacı bilgenin yanına gider. Ona şöyle der: "Hayatım sürekli karmaşa içinde. Ne yaparsam yapayım huzur bulamıyorum." Bilge hiçbir şey söylemeden onu göl kenarına götürür. Eline küçük bir taş verir. Suya at. Genç taşı fırlatır. Gölde büyük halkalar oluşur. Bilge gülümseyerek sorar: "Şimdi suyun dibini görebiliyor musun?" Genç başını sallar. "Hayır." Bilge bu kez konuşur: "Bekle." Birkaç dakika sonra su tamamen sakinleşir. Dipteki taşlar tek tek görünmeye başlar. Bilge gence döner. Hayatında böyledir. Sürekli hareket eden bir zihin gerçeği göremez. Önce sakinleş, sonra karar ver. İşte Stoacılar bu yüzden sessizliği bir kaçış olarak değil, bilgeliğe açılan kapı olarak görüyordu. İnsan hayatındaki en büyük hataların çoğunu düşünmeden verdiği tepkiler yüzünden yapar. Bir mesaj gelir. Öfkelenirsin. Hemen cevap verirsin. Birisi seni eleştirir. Savunmaya geçersin. Bir olay olur. Panikle karar alırsın. Dakikalar sonra ise pişmanlık başlar. Stoacılar, güçlü insanın hızlı tepki veren değil, doğru zamanda tepki veren kişi olduğunu söylerdi. Marcus Aurelius, kendisine hakaret eden insanlara bile hemen cevap vermemeye çalışırdı. Çünkü biliyordu ki öfke geçicidir. Ama öfkeyle verilen kararların sonuçları uzun süre kalabilir. Bugünden itibaren kendine küçük bir alışkanlık edin. Canını sıkan bir olay olduğunda hemen konuşma. Derin bir nefes al. 10 saniye bekle. Kendine şu soruyu sor: bir saat sonra da aynı tepkiyi vermek ister miydim? Çoğu zaman cevabın hayır olacaktır. İşte o birkaç saniye hayatının yönünü değiştirebilir. Çünkü karakter, duyguların en yüksek olduğu anda verdiğin kararlarda ortaya çıkar. Çoğu insan, başkalarının hayatını analiz etmekte çok başarılıdır. Ama kendi hayatını analiz etmeye gelince sessizleşir. Stoacılar bunun tam tersini yapıyordu. Seneca'nın her akşam kendine sorduğu 3 soru vardı. Bugün doğru yaptığım şey neydi? Bugün hangi hatayı yaptım? Yarın neyi daha iyi yapabilirim? Dikkat edersen, bu soruların hiçbirinde kendini suçlamak yok. Ama kendini geliştirmek var. İnsan her gün yalnızca %1 daha iyi olmaya çalışsa, 1 yıl sonra bambaşka biri olur.
Çünkü gelişim büyük sıçramalarla değil, sessiz tekrarlarla oluşur. Akşam yatağa uzandığında sadece 2 dakika ayır. Telefonunu kenara bırak. Bugünü düşün, kendini yargılama. Kendini tanımaya çalış. Stoacılar mükemmel olmaya çalışmıyordu. Her gün biraz daha bilinçli olmaya çalışıyordu. Modern dünya bize sürekli aynı şeyi söylüyor. Kolay olanı seç. Rahat olanı seç. Canın istemiyorsa yapma. Ama Stoacılar bunun tam tersini savunuyordu. Onlara göre gelişim, konfor alanının hemen dışında başlıyordu. Soğuk bir sabah erkenden kalkmak, istemediğin halde spor yapmak, zor bir konuşmayı ertelememek, verdiğin sözü yerine getirmek. İşte karakter tam burada inşa edilir. Kaslar nasıl ağırlık olmadan büyümezse, karakter de zorluk olmadan büyümez. Bir demircinin demiri defalarca ateşe sokup çekiciyle şekillendirdiğini düşün. Demir o darbeler sayesinde güçlenir. İnsan da hayatın darbeleri sayesinde olgunlaşır. Bu yüzden bir dahaki sefere zor bir durumla karşılaştığında, kendine şunu söyle: belki de hayat beni cezalandırmıyor. Belki beni güçlendiriyor. İşte Stoacı bakış açısı tam olarak budur. Onlar acıyı sevmezdi. Ama acının öğrettiklerini asla reddetmezdi. Ve çoğu zaman en güçlü insanlar, en rahat hayatı yaşayanlar değil, en zor dönemlerden bilinçli şekilde geçenler olur. İnsanlar çoğu zaman güçlü görünmek için konuşur. Bilgili görünmek için konuşur. Haklı çıkmak için konuşur. Fakat Stoacılar farklı bir yol seçmişti. Onlar biliyordu ki, insan konuşurken yalnızca bildiklerini tekrar eder. Ama dinlerken yeni şeyler öğrenir. Epiktetos şöyle der: Tanrı sana 2 kulak, 1 ağız verdi. Çünkü 2 kat fazla dinlemen gerekiyor. Bu yalnızca sohbetler için geçerli değildir. Hayatı da gözlemlemek gerekir. İnsanları, davranışlarını, kendi düşüncelerini, öfkelendiğinde zihninin nasıl değiştiğini, korktuğunda nasıl hareket ettiğini, ne kadar çok gözlemlersen, kendini o kadar iyi tanırsın. Ve kendini tanıyan insan, başkalarının onu tanımlamasına ihtiyaç duymaz. Bugünden itibaren küçük bir alışkanlık edin. Bir konuşmada hemen cevap vermek yerine birkaç saniye bekle. Karşındaki insanı gerçekten anlamaya çalış. Belki de hayatındaki birçok tartışma sadece daha iyi dinleyerek hiç başlamadan bitecektir. Şükretmek çoğu zaman yanlış anlaşılır. Stoacılar için şükretmek, elindekilerle yetinmek demek değildi. Onlar gelişmeye devam ederken bile sahip olduklarının değerini bilmeyi öğrenmişlerdi. Çünkü insanın dikkati sürekli eksik olana gider. Daha fazla para, daha büyük ev, daha iyi bir iş, daha fazla başarı. Fakat zihnin yalnızca eksik olana odaklandığında sahip oldukların görünmez olur. Marcus Aurelius her gün kendine sahip olduğu şeyleri hatırlatırdı. Nefes alabildiğini, yürüyebildiğini, düşünebildiğini, sevdiklerinin hala yanında olduğunu. Bugün sen de bunu dene. Uyumadan önce kendine şu soruyu sor: bugün sahip olduğum ama bir gün kaybedebileceğim 3 şey nedir? Bu soru, hayatına bakışını yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır. Şükretmek çoğu zaman yanlış anlaşılır. Stoacılar için şükretmek, elindekilerle yetinmek demek değildi. Onlar gelişmeye devam ederken bile sahip olduklarının değerini bilmeyi öğrenmişlerdi. Çünkü insanın dikkati sürekli eksik olana gider.
Daha fazla para, daha büyük ev, daha iyi bir iş, daha fazla başarı. Fakat zihnin yalnızca eksik olana odaklandığında sahip oldukların görünmez olur. Marcus Aurelius her gün kendine sahip olduğu şeyleri hatırlatırdı. Nefes alabildiğini, yürüyebildiğini, düşünebildiğini, sevdiklerinin hala yanında olduğunu. Bugün sen de bunu dene. Uyumadan önce kendine şu soruyu sor. Bugün sahip olduğum ama bir gün kaybedebileceğim 3 şey nedir? Bu soru, hayatına bakışını yavaş yavaş değiştirmeye başlayacaktır. Son alışkanlık, belki de hepsinin temelidir. Çünkü diğer 8 alışkanlık, aslında bu tek düşüncenin etrafında şekillenir. Stoacılar hiçbir zaman başkalarıyla yarışmadılar. Onlar yalnızca dünkü halleriyle yarıştı. Bugün insanlar kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslıyor. Bir başkasının maaşı, bir başkasının arabası, bir başkasının ilişkisi, bir başkasının başarısı. Fakat bu yarışın bir kazananı yoktur. Çünkü senden daha zengin biri her zaman olacak. Senden daha başarılı biri her zaman olacak. Senden daha yetenekli biri de olacak. Eğer mutluluğunu bunlara bağlarsan, onu hiçbir zaman tam olarak hissedemezsin. Marcus Aurelius'un kendine sık sık hatırlattığı bir düşünce vardı. Başkalarının ne yaptığıyla değil, senin doğru olanı yapıp yapmadığınla ilgilen. İşte gerçek özgürlük burada başlar. Başkalarının hayatından gözünü çekip kendi hayatına baktığında, kendi karakterini geliştirmeye başladığında, gerçek değişim sessizce ortaya çıkar. Bugün yalnızca %1 daha iyi olmaya çalış. %10 değil. Mükemmel olmaya çalışma, sadece küçük bir adım at. Çünkü büyük değişimler, her gün tekrar edilen küçük adımların sonucudur. Bu 9 alışkanlık neden hayatını değiştirir? Şimdi geriye dönüp baktığında belki şunu fark etmişsindir. Bu alışkanlıkların hiçbiri para istemiyor. Hiçbiri özel bir yetenek istemiyor. Hiçbiri mükemmel bir hayat istemiyor. Sadece karar vermeni istiyor. Her sabah biraz daha bilinçli olmayı seçmeni istiyor. Çünkü insanın hayatını değiştiren şey, bir gün gelen motivasyon değildir. Her gün tekrar edilen davranışlardır. Bir ağacı düşün. İlk gün hiçbir değişiklik göremezsin. İkinci günde göremezsin. Belki haftalarca hiçbir şey değişmemiş gibi görünür. Ama toprağın altında kökler sessizce büyümeye devam eder. İnsan da böyledir. Karakter bir gecede oluşmaz. Disiplin bir gecede oluşmaz. Sabır, bilgelik, özgüven, hepsi sessizce büyür. Bir gün dönüp arkana baktığında ise, eskiden seni öfkelendiren şeylerin artık seni etkilemediğini fark edersin. Eskiden seni korkutan insanların artık üzerinde hiçbir etkisi kalmamıştır. Eskiden vazgeçmene neden olan zorluklar, artık seni güçlendiren derslere dönüşmüştür. İşte gerçek değişim budur. Sessizdir, gösterişsizdir ama kalıcıdır. Belki de bugün, bu videodan sonra hayatında her şeyi değiştirmene gerek yok. Belki sadece bu 9 alışkanlıktan birini seçmen yeterlidir. Sonra bir hafta boyunca yalnızca onu uygula. Ardından ikinciyi ekle, sonra üçüncüyü. Bir yıl sonra, bugünkü halini tanımakta zorlanabilirsin. Çünkü karakter, büyük kararlarla değil, küçük alışkanlıklarla inşa edilir. Ve Stoacılar bunu 2000 yıl önce anlamıştı. Belki de artık sıra sende. Şimdi kendine sessizce şu soruyu sor.
Eğer bugün hayatında yalnızca tek bir alışkanlığı değiştirme şansın olsaydı, hangisini seçerdin? Çünkü gerçek değişim, aynı anda 9 alışkanlığı uygulamaya çalışmakla başlamaz. Gerçek değişim, tek bir doğru adımı tekrar tekrar atmakla başlar. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos'un ortak bir yönü vardı. Onlar kusursuz insanlar değildi. Onlar da hata yapıyordu. Onlar da korkuyordu. Onlar da zaman zaman öfkeleniyordu. Fakat onları diğer insanlardan ayıran şey, her gün kendilerini biraz daha geliştirmeye karar vermeleriydi. İşte Stoacılık tam olarak budur. Duygularını yok etmek değildir. Hayattan kaçmak değildir. Her şeye kayıtsız kalmak hiç değildir. Stoacılık, hayatın sana getirdiği her şeye rağmen karakterini koruyabilme sanatıdır. Belki yarın yine zor bir gün yaşayacaksın. Belki insanlar seni eleştirecek. Belki planların istediğin gibi gitmeyecek. Belki başarısız olacaksın. Ama artık biliyorsun ki başına gelen olaylar seni tanımlamaz. Onlara verdiğin tepki seni tanımlar. Ve bu tepkiyi seçme gücü her zaman senin elindedir. İşte bu yüzden Stoacılar, özgür insanı istediğini yapan kişi olarak değil, kendini yönetebilen kişi olarak tanımlıyordu. Çünkü kendini yönetebilen bir insan, öfkesini de yönetebilir, korkusunu da yönetebilir, hırsını da yönetebilir ve sonunda hayatını da yönetebilir. Bugün burada konuştuğumuz 9 alışkanlık belki küçük görünüyor. Ama unutma, küçük bir dümen hareketi koskoca bir geminin rotasını değiştirir. Küçük bir tohum yıllar sonra dev bir ağaca dönüşür. Ve küçük bir alışkanlık yıllar sonra bambaşka bir karakter inşa eder. Belki de gelecekteki sen, bugün vereceğin küçük bir karar sayesinde doğacak. Bu yüzden bu videoyu kapattıktan sonra hiçbir şey yapmadan geçme. 9 alışkanlıktan yalnızca birini seç. Yarın sabah onunla başla, sonra ertesi gün yine devam et. Çünkü başarı, bir anda yapılan büyük değişimlerin değil, vazgeçilmeyen küçük adımların ödülüdür. Eğer bu video sana farklı bir bakış açısı kazandırdıysa ve hayatına küçük de olsa bir ışık tuttuysa, kanala abone olarak bize destek olabilirsin. Bu kanalda birlikte yalnızca Stoacı felsefeyi öğrenmiyoruz. Daha güçlü bir karakter, daha sakin bir zihin ve daha bilinçli bir yaşam inşa ediyoruz. Ve şimdi senden küçük bir ricam var. Yorumlara sadece şunu yaz: bugün ilk adımı atıyorum. Belki bu cümle yalnızca senin için değil, bu videoyu izleyen başka bir insan için de yeni bir başlangıcın ilhamı olur. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle, huzur seninle olsun.